Dünyanın en yüksek noktası olan Everest, yalnız dağcıların zirve hayallerini süsleyen bir tabiat harikası değil, hem de etik kuralların, insani duyguların ve biyolojik sınırların buz kütlelerine çarparak parçalandığı devasa bir açık hava müzesidir. Deniz seviyesinden 8.848 metre yükseklikteki bu devasa kütle, her yıl yüzlerce maceracıyı kendine çekerken, bir kısmını sonsuza dek misafir etmektedir. Yaklaşık 20 yıl boyunca yeşil botlar olarak malum figür, kuzey rotasından zirveye tırmanan her dağcı için ürkütücü bir kilometre taşı oldu. Bu, rüzgardan aşınmış bir botun içindeki donmuş bir insandı. Dağcılar onun yanından geçerken adımlarını sayıyor, oksijenlerini denetim ediyor ve kim bilir birkaç saat sonra onunla aynı kaderi paylaşma korkusuyla titriyorlardı. Everest'te 8.000 metrenin üzerindeki alan literatürde ölüm bölgesi olarak adlandırılır. Bu isim bir edebiyat ürünü değil, tamamen biyolojik bir gerçektir. Bu yükseklikte atmosferdeki oksijen basıncı, deniz seviyesindekinin yaklaşık 1/3 kadardır. İnsan vücudu bu irtifada akut hipoksi, oksijen yetmezliği, yaşamaya adım atar. Hücreler yavaş yavaş ölmeye, beyin fonksiyonları bozulmaya ve en sıradan karar verme yetileri bile kaybolmaya başlar. Dağcılar çoğu zaman yüksek irtifa beyin ödemi, HC ya da akciğer ödemi, HP nedeniyle hayatlarını kaybederler. Beyin oksijensiz kaldığında dağcılar sarhoş benzer biçimde davranmaya, halüsinasyonlar görmeye adım atar. Bazı dağcıların dondurucu soğuğa karşın vücut ısısının aşırı terfi ettiğini sanarak kıyafetlerini çıkardıkları paradoksal soyunma görülmüştür. Bu aşamada bilinçli bir kurtarma operasyonu neredeyse imkansızdır. Bir dağcı yere düşmüş olduğunda ve kendi gücüyle kalkamadığında diğerlerinin onu taşıması fizyolojik olarak mümkün değildir. Çünkü bu irtifada her adım deniz seviyesinde bir maraton koşmak kadar enerji tüketir. Everest tarihindeki en sarsıcı hikayelerden biri 1979 yılına aittir. Alman dağcı Hannelore Schmatz, zirveye ulaşan 4. kadın olduktan sonra iniş yolunda bitkin düştü. 8.300 metrede kamp kurmak zorunda kaldı. Eşiyle birlikte çıktığı bu yolculukta ustalaşmış bir dağcı olmasına karşın doğa ona geçit vermedi. O gece partneri Raygenet donarak öldü. Hannelore ise hayatta kaldı. Sadece sabah olduğunda takati tamamen tükenmişti. Şerpasına fısıldadığı son sözleri "Su, su" oldu. Hannelore öldüğünde bedeni sırt çantasına yaslanmış, gözleri açık ve kahverengi saçları rüzgarda dalgalanır vaziyette dondu. Senelerce güney rotasından geçen her dağcıyı bu şekilde adeta bir hayalet gibi selamladı. Onu indirmek için meydana getirilen girişimler bile can aldı. 1984 senesinde bir polis müfettişi ve bir şerpa, Hannelore'un naaşını kurtarmak isterken kendileri de uçurumdan aşağı düşerek hayatlarını kaybettiler. Dağ kendisine ilişik olanı geri vermemekte ısrarcıydı. Nihayetinde 20 yıl sonrasında şiddetli bir fırtına bedeni bulunduğu yerden söküp Kangshung duvarından aşağı savurdu. Birçok kişi "Niçin bu kadar para harcanıyor da o bedenler oradan alınmıyor?" diye sorar. Bu probleminin cevabı 3 ana başlıkta toplanır. Canlı bir insan 80 kilogram olabilir, sadece bir ceset dondurucu soğukta ve rüzgarda kısa sürede buzla bütünleşir. Beden, kayanın ya da buzun bir parçası haline geldiğinde ağırlığı 150-200 kilora kadar çıkar. Onu bulunmuş olduğu yerden çıkarmak için saatlerce kazma ve baltalarla çalışmak gerekir. 8.000 metrede bir tek nefes almak bile hayatta kalma mücadelesiyken bu kadar ağır bir kütleyi dikey bir yamaçtan aşağı indirmek teknik bir kabustur. Bir bedeni güvenli bir halde aşağı indirmek için minimum 12 kişilik seçkin bir şerpa ekibi gerekir. Her bir şerpanın bu süreçte kullanacağı ek oksijen tüpleri, lojistik destek ve bu ölümcül risk için talep ettikleri primler toplandığında tek bir operasyonun maliyeti günümüzde 80 bin ile 100 bin doları aşmaktadır. Birçok aile bu meblağı ödeyemez ve sigorta şirketleri bu tip imkansız kurtarma görevlerini poliçe kapsamına almaz.
Everest'te helikopter kullanımı çok kısıtlıdır. Hava çok ince olduğundan helikopter pervaneleri kafi kaldırma kuvveti üretemez. Kurtarma helikopterleri çoğu zaman 6000-6500 metreye kadar ikinci kamp çıkabilir. Ölüm bölgesinden 8 mm birini helikopterle almak fizik kurallarına meydan okumaktır. Yeşil Botlar lakaplı Tsewang Paljor, 1996 yılındaki o meşhur fırtınada hayatını kaybeden Hintli bir dağcıydı. Bedeni bir kireç taşı mağarasının girişinde kıvrılmış şekilde duruyordu. Dağcılar zirveye giderken bu botların yanından geçerek ne kadar yolları kaldığını hesaplıyorlardı. Paljor'un ailesi, çocuklarının bedeninin bir yol işareti olarak kullanılmasından büyük üzüntü duyuyordu. Ancak Everest yalnız Paljor ya da Schmatz'tan ibaret değildir. Dağda isimleri bile bilinmeyen onlarca şerpa ve turist cesedi bulunmaktadır. Bazıları bir tek bir buz parçasının altından çıkan eski bir krampon veya parlak bir ceket parçasıyla kendini belli eder. Bu bedenler, Everest'in modern tırmanış kültüründeki zirveye ne pahasına olursa olsun yetişme hırsının sessiz tanıklarıdır. Everest, dünyanın en ölümcül dağı değildir. Bu unvan, tırmanan her 3 kişiden birinin yaşamını yitirdiği Annapurna'ya veya teknik zorluğuyla malum K2'ye aittir. Sadece Everest, dünyanın çatısı olduğundan çok önemli bir ticari çekim merkezidir. Nepal hükümeti için bu dağ, ülkenin en büyük döviz deposudur. Her yıl Nepal hükümeti ortalama 500 kişiye tırmanış izni verir. Yalnız bu izin için kişi başı 11.000 ile 15.000 dolar ödenir. Ekipmanlar, kişisel şerpalar, yemek ve lojistik eklendiğinde bir tırmanışın toplam maliyeti 50.000 ile 200.000 dolar içinde değişmiş olur. Bu büyük iktisat dağın turistikleşmesine neden olmuştur. Tecrübesiz fakat zengin dağcılar, ölüm bölgesinde oksijenleri biterken önlerindeki bireyin adım atmasını bekledikleri uzun kuyruklar oluşturmaktadır. 2023 yılı 17 ölümle bu kalabalığın ve hırsın ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kere daha kanıtlamıştır. Yıllardır başlamış olan bu trajedilerin ortasında 2024 ve 2025 senelerinde teknoloji bir ümit ışığı sundu. DJI gibi teknoloji devleri Everest'in ekstrem koşullarında çalışabilen Flycart 30 benzer biçimde ağır yük taşıma dronlarını kontrol etmeye başladı. Bu dronlar ana kamp ile birinci kamp arasındaki tehlikeli Khumbu buz çağlayanını geçerek oksijen tüpleri taşıdı ve dönüş yolunda çöpleri indirdi. Gelecekte bu dronların kapasitesi artırıldığında ölüm bölgesindeki naaşların ailelerine teslim edilmesi ve dağın çöplerden arındırılması mümkün olabilir. Bu hem şerpaların hayatını riske atmayacak hem de dağın üzerindeki açık hava mezarlığı imajını bir nebze olsun temizleyecektir. Dağcılık camiasında bir öteki görüş ise ölenlerin dağda bırakılması gerektiğidir. Pek çok ekstrem dağcı eğer zirvede yaşamını kaybederse bedeninin sevdiği o buz kütlelerinin bir parçası olarak kalmasını vasiyet eder. Onlara göre Everest bir mezarlık değil, tabiatın en saf halidir ve insan bedeninin orada çürümeden veya donarak kalması yaşamın döngüsüne aykırı olsa da dağın ruhuna uygundur. Sadece ölenlerin aileleri için vaziyet değişiktir. Bir mezar taşının olmaması yaz sürecini olanaksız kılar. Bu yüzden Everest her yıl hırs, yaz, teknoloji ve tabiat ananın amansız gücü arasında gidip gelen devasa bir sahne olmaya devam etmektedir. Everest, insanoğlunun kibrine karşı doğanın verdiği en sert ve soğuk yanıttır. Yeşil Botlar veya Hannelore Schmatz benzer biçimde isimler bugün sadece birer istatistik değil. Doğayı yenemezsiniz. Sadece onun size izin verdiği kadar orada kalabilirsiniz. Bildirini veren sessiz öğretmenlerdir. Bugün yeşil botlar artık rotanın üzerinde değildir. Ya karla örtüldüler veya diğer dağcıların psikolojisini korumak adına gizli bir yere taşındılar. Sadece Everest'in ruhu ve oradaki buzdan mezarlar, zirve hırsının her vakit bir bedeli bulunduğunu hatırlatmaya devam ediyor. Everest bir tek coğrafi bir koordinat değil, İnsan iradesinin en yüksek zirvesi olduğu kadar, çaresizliğinin ve faniliğinin de en derin çukurudur.